seni yakarım demeye Körfezi getiren yakarız Körfezi diyor. yakarız. Burada İsrail'e gelen füzelerin aynısı bir süre önce Baa'ya verildi. ABD tarafından birkaç yıl önce. Ya şöyle mi? Bir dakika şu videoyu bir inceleyelim. Bunlar ne? bunlar petrol rafinerisi. Rafineleri. Bunlar Körfez'in şeyleri, değil mi? Evet. Unsurları. Yani orada petrol tesisleri, Amerikan Ha, böyle yakarım diyor bak. Amerikan üslerini. Bu bütün Ve ona- dünyayı etkileyecek bir olay olur. Petrolün varil fiyatı şu an 75-76 dolar. Zaten dedikodusu Böyle bir bile savaş 200 dolarlara getirir. Dünya Bu ne, stop bu? eder. Fettah füzesi Ahmet Bey bu Ha, ben diyor füzeleri yani böyle 2023'te bu yağdırırım yeni diyor. yaptığı bir Sonra diyor süpersonik füze. işte Onu atarım yakarım diyor. Uçaklarımla burası gelir. Bahreyn. Burada Bahreyn yazıyor. Burası Suudi Arabistan diyor. Katar. Kuveyt pardon. Kuveyt. Çünkü bak deminki haritayı açabilirseniz. Ha işte o harita bana göre her şeyi anlatıyor zaten. Öyle diyor. Körfez'e Yani. nereyi vuracağını. Diyor ki yani ben diyor Amerikan üslerinin bulunduğu Her Körfez yeri Arap ülkelerini diyor. Körfez'i Kuveyt, Bahreyn, Katar falan. Benim için Suudi hedeftir Arabistan diyor. onlara hedeftim diyor. Amerika'nın Aynı zamanda- üye olan 4 tane ülke var orada o körfezde. Tabii. Aynı Yani zamanda çok kurnazca bir tehdit yani. Tabii. Şimdi Amerika ne yapsın yani? Bunlara da mı hava savunma sistemi Ama falan zaten gönderecek? Dışişleri Bakanı da gönderdi. Dedi ki hava sahalarınızı kullandırtmayın. Kullandırtırsanız Kim dedi? Kimden bahsediyor? İran Körfez ülkelerine Ha, gönderdi. tabii. Dışişleri Zaten- Bakanı ya Dışişleri Bak- kullandırtmayın. Demin dedi. onun Videoyu haritası gönderiyor. güzeldi bak orada gözüküyor o ülkeler. Amerikan Tehdit ettiği üslerinin olduğu yerler. Tam İran'ın burnunun dibi. Bir baştan alabilir miyiz tekrar? Ya Kuveyt'ten Yazıyor baktığında tehdit İran ettiği gözüküyor ülkeler. zaten. Tek tek şey yapalım. Bahreyn. İran Tamam. cepheyi Bak, genişlet. Bahreyn 1. Devam et. Suudi Arabistan 2. Suudi. Kuveyt. Kuveyt. Devam edelim. Başka var mı? Yukarıda Katar oldu. Yok, bu İran yazıyor. İran yazıyor. İran yazıyor. 3 tane ülkeyi tehdit etti. Katar yok. Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan. Katar'ı da ilave etmiş olabilir şimdi. Bilmiyorum ya, yok şu an. Bir de Doğru. o Selvi'nin ifade Demin vardı ettiği galiba. tehdit de var. Eksik. Her kim diyor hava sahasını açar, kullandırırsa o da benim için hedeftir diyor. Çünkü bir önceki saldırıda Ürdün hatırlarsanız Evet. direkt hava sahamı İran'a kapatıyorum, İsrail'e açıyorum dedi. Bak şu, bir versene onu. Coşkun Bey'in bahsettiği o bir Amerikan gazetesinde çıktı. Yani İran'dan Arap ülkelerine Evet işte İsrail'e yardım edeni vururuz. İranlı yetkililer İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısında askeri altyapılarını ya da hava sahalarını... Ya bu İranlılar demek ki tamamen buna kafayı takmışlar. Yani stratejileri şu anladığım kadarıyla Amerikan müttefiki Arap Körfez ülkelerini tehdit. Yani Domine etmeye strateji bu. çalışıyorlar onları. Peki bu konuda var mı Amerika'da herhangi Haksız da bir değiller. Yunus yani böyle bu da bir tehdit. Bunlar da bir tehdit. Yani ciddiye alınıyor mu İran'ın Suudi Arabistan'ı, Kuveyt'i, Bahreyn'i falan böyle tehdit etmesi? Şimdi burada İran'ın ikili strateji uyguladığı görülüyor Ahmet Bey. Bir yandan çeşitli tehditlerle blöf yapıyor. Yani vurmayın bizi, biz sizi yok ederiz diyor. Realistik olarak baktığımızda İran'ın aynı anda İsrail, Amerika, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, hatta Katar, bunların hepsini aynı anda savaşabileceği bir ihtimali var mı? Hemen hemen sıfır gibi. Ama burada bir caydırıcılık yaratmaya çalışıyor. Diğer yandan da stratejinin ikinci ayağı olarak ABD ile doğrudan olmasa da bir iletişim kuruyor. Şöyle dediği söyleniyor. Bu çok ilginç. Biraz önce Dükel'in söylediği şeye geliyor. Demiş ki Amerika'ya, eğer çok fazla abartmadan vururlarsa bizi, biz bu roundu bitmiş olarak sayacağız. Yani bizim için bu round sona erecek. Ona göre Ne ya? O haber benim verin. dediğim. Evet evet. Öyle. Aynı Dükel de söyledi evet. Aynı şey İsmail. İşte tamam yani top alıp top verme işi yani başka bir şey değil. Tabii hepsi Pas alıp sembolik. pas ver. Bence 200 füze de artistikti. Ya Ya bu o da ölçülü bir saldırıydı. İran'ın saldırısı da ölçülüydü. Ne Körfez canım? Yani Ya bu- neresinin imha edildiğini gördük. Kaç kişi öldü? Körfez'in tehdidi Hayfa perişan oldu dediler. Biraz önce görüntüsünü gördük. Işıl ışıl her yer. yani Körfez'in tehdidi O paslaşma dediğiniz gibi göz var da. göz korkutma. Yani Bu- yani bizi vurun ama daha az vurun. Ahmet Bey, Şey. Halevi geçen bir laf sarf etti, bir söz. Dediler ki Kim o abi? Genelkurmay Başkanı İsrail'in
Bu soruldu. İran'a saldırı düşünüyor musunuz? Düşünürseniz bu nükleer tesisler mi olur yoksa akaryakıt istasyonları mı veya üretim tesisleri mi? Çok ilginç bir cümleyle cevap verdi. Dedi ki İsrail Orta Doğu'da herhangi bir yere saldırabilir dedi. Şimdi bu çok ucu açık bir cümle. Mesela ben hep baştan beri Suriye'ye hep adres veririm. Yani o Suriye'de Amerika dahil bir takım oyunlar dönecek. Bakalım. Bize yönelik Ya diye. ama- Onu görecek. Bir dakika. Pardon. Zafer. Çok hızlı Ahmet Bey, şimdi o Basra Körfezi çok kritik bir yer. Yani orada dünya petrolünün önemli bir bölümü, neredeyse 30'u orada. İran şu mesajı veriyor: eğer bana saldırırsanız diyor, bütün dünyayı ateşe veririm diyor. Doğru, Çünkü doğru. petrol dediğiniz şey enerji. Enerji Evet. eşittir ekonomi. Çarklar böyle dönecek ve Blöf de olabilir ama. bu iş Rusya'ya da yarar. Blöf ama. Çünkü İran'ın ve Körfez'in devreden çıkması petrol anlamında Rusların elini kuvvetlendirir. Anladım ama yani İran'ın Katar'a, Kuveyt'e, Bahreyn'e, Suudi Arabistan'a saldırması demek zaten 3. Dünya Savaşı demek. Ya İran'ın ben öyle bir şey blöf yapıyor. Aynen Ama aynen. şey yapabilir. Üçüncü Dünya Savaşı anlamına gelir. Başka bir şey. Körfez'in Amerika çıkışını- katiyen onu daha Körfez'in göstermez. çıkışını Ama 2 işte gün ağır kapatsa vururlarsa Ahmet Bey, yaparım diyor. petrol fiyatları O ayrı. yükselir. Yani savaş ayrı, Ekonomik çıkış olarak. kapatma ayrı. Peki bu bölgede kim İrancı, kim Amerikancı? Var mı bunun bir haritası? Vallahi hazırladıysa bravo derim. Yok mu? Ha. Olmaz, zor. Bizden bekliyor haritayı. Yani böyle bir sorunun cevabı yok ki yani. Şöyle ama Irak ve Suriye'de İran'ın Hepsi Amerikancı ya. vekil güçleri aracılığıyla Yarımadanın bir etkisi hepsi var. aşağı yukarı Amerikancı, doğru. Körfez, Suriye hariç. Kim İrancı, Öyle. kim Amerikancı diyorsun yani. Ürdün, Amerikancı. Suriye ve Irak'ta Zaten da yeşile İran'ın vekil boyanan güçlerinin harita etkinliği aşağı var. yukarı... Ya olmayanları saysak daha kolay olacak. Nasıl? Yok ki. Olmayanları saysak daha kolay olacak Yani ve yok. yani. İran yanlısı kim var? Hangi İsrail. ülke var? Suriye Biraz var. Suriye. Yok işte. Yani Devlet Su- bütünlüğünü Suriye'de sağlamamış tartışma. Suriye ve Irak'ta İran'ın Tabii ki de etkisi yani var. biraz dedim zaten. İşte Yemen, Lübnan, Yemen'de var. Suriye. Ya orada da vekilleri var. O ülkeler tamamen İrancı Oraya adapte değil. değil. İran'ın Yani kontrolünde Evet, değil evet. ki. Yani evet, Suriye'de, Irak'ta ve Yemen'de vekilleri var İran'ın. Evet. Diğerlerinin hepsi Amerikancı. Dedi ki büyük bir tezgah kurulmuş Amerika'yla. Yani öbürkülerde basit ilişki değil. Lübnan'a Büyük tezgah. Amerikancı değil diyebilir miyiz? Lübnan. Amerikancı. Ama içeride Hizbullah var. Fransızca. Savaşıyor. Yani Yani şöyle denemek lazım. Bölgede bütün ülkeler Amerikancı. Fakat Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Yemen'i göremiyorum Şu aşağıda. aşağıda Lübnan'da. ve Lübnan'da İran'ın vekil güçleri var. Şii ekseni dedikleri. Yani İran'ın vekil güçlerinden- güçleri var. Vekaleten savaşıyorlar. Yani Lübnan'da Hizbullah var. Suriye'de biraz rejim de İran yanlısı ama hani orada da bir takım İran güçleri var. Irak'ta Haçlı Şabi Irak'ta mıydı? Irak'ta. Irak'ta. Yemen'de kısmen var. Huşiler, neydi? Husiler. Husiler var. Lübnan'da da Hizbullah var işte yani. Evet. Şey bu. örgütler var, devletler yok yani. İran hattında savaş görüşmesi. İran ABD'ye petrolümüzü vurmayın mesajı gönderdi. Zaten ben orada öyle bir saldırı olacağı kanaatine değilim Ahmet Bey. Biden de onu İfade söyledi. ettiğiniz Şey mi? gibi. Merak Biden Yunus, de onu söyledi. Yunus bir şey merak ediyorum. İranlı yetkililerle Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri görüşüyorlar mı? Ve eğer görüşüyorlarsa hangi düzeyde? Amerika ile İran'ın zaten sürekli doğrudan değil ama dolaylı ilişkisi sürüyor. Mesela İsviçre bu noktada bir aracı ülke. Ama bunun dışında olağanüstü durumlarda Ankara'nın da devreye girdiğini gördüğümüz gibi Ankara giriyor bazen, bazen Berlin giriyor. Bunu bir kenara koyalım. Ama Mayıs ayında Muscat süreci diye bir süreç başladı. Amerikalılar ve İranlılar arasında. Amerika'dan 2 adet yetkili gitmişti Muscat'a İranlılarla görüşmek için. Bunlardan biri Brett McGurk'tü. Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika koordinatörü. Bir de Amerika'nın İran özel temsilcisi. Bunlar görüşmeye başlamışlardı Umman'da. Daha sonra bugün İranlı Dışişleri Bakanı dedi ki yani şu yaşanan olayların ışığında bizim görüşmemizin bir anlamı yoktur diye. Ama o görüşmeler sadece bu Orta Doğu gerginliklerini azaltmak için değil,
aynı zamanda biz acaba nükleer müzakerelere geri dönebiliriz diye mi diye de görüşülüyordu. Çok kapsamlıydı ama tabii bu geldiği noktada o görüşmelerin İran'a göre Peki. pek bir anlamı kalmamış durumda. Ya Yunus, peki mesela bir İranlı yetkili, bir Amerikalı yetkiliye bizim petrolümüz vurulmasın diye bir mesaj ne zaman verildi? Yani böyle bir mesaj var mı? Varsa bu mesaj ne zaman iletildi? Açıkçası bunu İranlılar iletmeden bile Amerikan Başkanı Biden söylemiş Biden olabilir. söyledi. Çünkü Biden daha en başta bu çizgiyi çekti. Nükleere dokunma, petrole dokunma. Onun dışında arkandayım. Hayır, mesajını bende bir verdi. not var da İran ABD'ye petrolümüzü vurmayın mesajı gönderdi. Böyle bir iddia varmış. Evet, bunu zaten hem bölgedeki Körfez ülkeleriyle yolladı, hatta Körfez ülkeleri de ricada bulundu Biden'dan. Lütfen Netanyahu'ya söyler misiniz vurmasın diye. Yani Körfez de istemiyor, İran da istemiyor, Washington da istemiyor. Hiçbiri istemiyor aslında petrolün vurulmasını bu noktada. Bu arada İran hem Körfez'i tehdit ediyor hem Körfez aracılığıyla Amerika'ya mesaj gönderiyor. O da enteresanmış. Ondan dolayı ben blöf olduğunu düşünüyorum onun. Yani hepsine birden savaş açacak bir hali yok İran'ın. Burada Ya tabii ona Sünni-Şii gerilimi de kendini gösteriyor. Ama hangi gerekçeyle vereceğiz? Yani bir 90 yılında yanan kuyular ve boru hatları. Öyle mi? Yani eğer İran'ın petrolünü vurursa nasıl bir manzara çıkacak ortaya? Yunus, sen petrolün vurulacağını düşünüyor musun? Böyle bak, bu Irak Körfez Savaşı'nda petrol kuyuları böyle vuruldu. Böyle görüntüler çıktı ortaya. Yani İran'ın da petrolünü vurursa İsrail böyle görüntüler çıkar. Çevre kirliliği. Sen böyle bir şey bekliyor musun Yunus? Yani vurur mu İran'ın petrol? Ya Biden vurma dedi, işte İran vurmayın diyor filan. Petrol fiyatları artar falan, böyle bir endişe var. Ne düşünüyorsun? Netanyahu'nun kafasına girmem gerekiyorsa 30 saniyeliğine bunun tarihi bir fırsat olduğu ortada Netanyahu için. İran'ı vurma hakkı var. Amerika'ya kendine göre, Batı'ya göre. Şartlar olgunlaşmış, Amerika ekstra bütün buraya yığmış ordusunu. Vuracaksan tam zamanı aslında. Tamam da İran'ı petrolü. böyle bir hedefleyecekse bu. Evet. Petrolden bahsediyorum ben de. Petrolü, Yani evet. Amerika'da seçimlere 20 gün kala Vurur seçimleri diyorsun de yani. etkileme şansın var. Yani en Yani büyük şöyle, İran'a yapabileceği en büyük darbe petrolü vurmak mı? şu an İsrail. öyle. Nükleer çünkü çok büyük tepki yaratır. Diğeri ekonomiyi alt üst edecek bir şey. Ama günün sonunda şöyle bir güvence var. Artık Biden'ın yollamadığı bir şey kalmadı. Asker bile yolluyor İsrail toprağına. Daha yapabileceği, hani zaten zorlamışsın sen destek sınırlarını. Yunus, bir Eğer dakika. petrol varsa aklında vurmanın sırası şimdi. Hakan abi, vurur mu petrolü? Yok, sanmıyorum. Sanmıyorsun. Ben baştan beri olan garibim Hizbullah'la Hamas'a olacak. Geri herkesin tuzu kuru kalacak. Peki nereyi vuracak abi? Petrolü vurmuyor, nükleeri vurmuyor. Bu adam Ya arsayı mı orada vuracak? nasıl Başka İran bir yere göstermelik 200 füze attı, açık söyleyeyim şimdi. Adam öldürmedi, bir şey yok. Atsa İsrail, ki atacağını da düşünmüyorum. Sembolik İran'da böyle tehlikesiz bir yerlere füze atar. öyle İşte sembolik iki, o. Hepsi iki danışıklı. havalarına Bana vurur. Hizbullah'ın İsrail'e dün gece yaptığı gibi işte bir üs vurur vesaire. Petrolü niye vurmaz diyorsun? Ya, kendisi de zarar görür. Ahmet Bey öyle Niye? bir Bir de anlaşma zararı var? dışında bir şey Hayır yani. ya, o zaten Birbirlerine zaten veremezler ekonomik öyle bir anlamda zarar. çok ciddi sıkıntılar yaşıyor İran. Kalkıp İsrail'de onların petrolünü vurursa ne olur? İran diye bir şey kalmaz ortada ekonomik Tamam mı? olarak. İsrail de bunu ister zaten.